İnsanlık tarihi boyunca hiç değişmemiş olan bir fikir. Kıyamet bir gün gelecek. Geçmişe baktığımızda görüyoruz ki çoğu uygarlık kendi kıyametini yazmış. Romanın kehanet kitapları, Mayaların astronomik hesaplamaları ve Orta Çağ keşişlerinin karanlık el yazmaları. Bu kitaplardan bazıları öyle gizemler ve sırlarla doluydu ki okunması bile yasaklandı. Hatta bu kitapların bazıları yakıldı. Birçoğu da sır gibi saklandı. Çünkü bu gizemli kitapların içinde sadece bir inancın değil, insanlığın karanlık yüzünün sırları da yatıyordu. Bugün sizlerle beraber antik dünyanın derinliklerinden modern çağa kadar uzanan yasaklı kıyamet kitaplarının gerçek hikayesini keşfedeceğiz. Roma, milattan önce 6. yüzyıl. Sibyl adı verilen kadın kahinler. Bu kadın kahinlerin tuhaf kehanetleri vardı. Romalılar için çok önemliydi. Kehanetler yazıya dökülür ve devletin arşivine konurdu. Kitaplar haline getirilirdi. Sibylline kitapları. Ve bu kitaplara sadece senatonun izniyle erişim sağlanırdı. Halktan sır gibi saklanırdı. Milattan önce 83 yılında Kapitol Tepesi'nde büyük bir yangın çıktı. Yangında Jupiter Optimus Maximus tapınağı büyük hasar gördü. Tapınağın içindeki Sibylline kitapları da bu yangında yok oldu. Bu olay Roma dini açısından çok kritik görüldü. Çünkü kitaplar imparatorluk için son çare kehanetleriydi. Daha sonra toparlanan nüshalar milattan sonra 405'te tamamen imha edildi. İran'ın Zerdüş inancı, dünyanın sonunda Saoşant adlı kurtarıcının geleceğini, iyi ile kötü arasındaki savaşın kıyametle sonuçlanacağını anlatır. Zerdüş metinleri milattan sonra 3. ve 7. yüzyıl arasında Sasani döneminde parçalara ayrıldı. Bir kısmı Arap istilasıyla kayboldu. Bugün ise elimizde sadece birkaç parça bölük pörçük kısımları mevcut. Maya halkı olan Kişelerin kutsal kitabı Popol Vuh. 16. yüzyılda İspanyol rahipler tarafından bu kitap Latin alfabesine çevrildi. Mayalar zamanı 5 büyük çağ olarak görürdü. Onların takviminde 2012 yılı Aralık ayı 5. çağın sonuydu. Geçtiğimiz 2012 yılında işte bu yüzden kıyamet senaryoları ortaya çıkmıştı. Resmi İncil'e giremeyen kıyamet metinleri. Petrus ve Thomas'ın apokalipsleri. Milattan sonra 2. yüzyıldan kalma bu yazılarda cehennemdeki işkenceler ayrıntılı anlatılır. Vatikan bunları çok korkutucu ve tehlikeli buldu. Çoğu yok edildi. Bugün sadece bazı parçaları elimizde. Yapılan araştırmalarda milattan sonra 4. yüzyılda yazıldığı düşünülen bu kitap, dünyanın bilinen en eski İncil el yazmalarından biri. İçinde bugün İncil'den çıkarılmış bazı bölümler de vardı. Londra'daki Britanya Kütüphanesi'nde sergileniyor. Ama bazı parçaları hala bulunamadı. Mısır'da 1945 yılında çöl köylüleri bir kavanozda 13 kodeks buldu. İçinde 50'den fazla apokrif İncil vardı. Thomas İncil'i, Meryem İncil'i, Philips İncil'i. Metinlerde Hz. İsa'nın farklı sözleri, ruhsal kurtuluş öğretileri vardı. Kilise ele geçirdiği bazı metinleri sapkınlık ilan edip yok etmişti. Ama Mısır'ın kumları, kitapları ve bazı metinleri sır gibi günümüze kadar sakladı. Şeytanın İncil'i yani Codex Gigas 13. yüzyılda bir keşişin şeytanla anlaşma yaparak tek gecede yazdığına inanılır. Ve bu kitap dünyanın en büyük ortaçağ el yazması olan kitabıdır. İçinde tam sayfa şeytan resmi var. Bu şeytani kitap günümüzde Stockholm Kraliyet Kütüphanesi'nde korunmakta. Namı değer cadı çekici yani Malleus Maleficarum. Alman rahip Heinrich Kramer tarafından yazıldı. Malleus Maleficarum cadı avlarının rehberi oldu. Avrupa'da binlerce kadının ölümüne yol açtı. Kilise bu kitabı resmen destekledi. Daha sonra bu kitap aşırı ve çok canice bulunarak yasaklandı. Voynich el yazmasının üzerine yapılan karbon testine göre kitabın 15. yüzyılda yapıldığı anlaşıldı. Yale Üniversitesi Beneke Kütüphanesi'nde korunuyor. Bilim insanları hatta NASA bile şifresini çözemedi.
Bu kitap tam 240 sayfa. Bilinmeyen bir dilde yazılmış garip ve gizemli çizimlerle dolu. 16. yüzyıl. Rönesans döneminde yazılmış bir büyü kitabı. Adı Soyga kitabı. Matematiksel gizemli tablolar da içeren bu kitap, büyü üzerine yazılmış bir Latince incelemedir. Uzun süre kayıptı. 1994'te Londra Britanya Kütüphanesi'nde tekrar ortaya çıktı. Kopya olduğu anlaşılan bu kitap, 1. Elizabeth dönemi bilgini John Dee'ye aitti. John Dee bu kitabı çözmek için çok uğraştı. Maalesef başaramadı. 19. yüzyılda Prisia bölgesinden çıktığı iddia edilen bir el yazması. Atlantis benzeri bir kıtanın yok oluşunu anlatıyor. Evet, Oralinda kitabı. Çoğu akademisyen sahte olduğunu söylüyor. Ama çözülemediği için hala gizemini koruyor. Bazı ülkelerde okült kitaplar hala yasaklı kitaplar listesinde. Vatikan arşivlerinde halka kapalı on binlerce el yazması gizemli kitap bulunmakta. Sır gibi korunan bu kitapların bazı kısımlarında kıyamet metinlerinin olduğu söyleniyor. Bazı gizli topluluklar bu metinlere özel ilgi gösteriyor ve ele geçirmek için uğraşıyorlar. Günümüzde bile internette dolaşan Apocalypse of John sahte nüshaları genç araştırmacıların ilgisini çekiyor. Kıyamet kitapları bize sadece geleceği anlatmıyor. Bu gizemli kitaplar aynı zamanda insanlığın korkularını, umutlarını ve hayallerini gösteriyor. Roma'nın Sibyline kitaplarından Orta Çağ'ın şeytanla yazılmış el yazmalarına, gizemli Voynich'ten Vatikan'ın sakladığı dosyalara kadar. Belki de insanlık kendi sonunu binlerce yıl önce yazdı. Soru şu: biz gerçekten kıyameti mi bekliyoruz? Yoksa kıyameti çoktan kitaplara yazıp onu kendimiz mi çağırıyoruz? Sizlerin de bildiği ama hala sır gibi saklanan kitaplar varsa yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın.